şeklimiz hayatımızı her yönüyle etkiler. Ama yine de resmi olarak bu işi bize öğreten yoktur. Bu yüzden insanlar hayatları boyunca para kazanmak için uğraşır ama para kazanma fırsatlarını her defasında kaçırır. Ben kendimi finansın anaokulu öğretmeni olarak tanımlıyorum. Danışanlarım ile çalışırken iki temel konuya değiniyoruz. Bunun birincisi finansal konular. Ne diyebiliriz? Bütçe nasıl yaparız? Birikimlerimizi nasıl değerlendiririz? Borçlarımız üzerinde nasıl kontrol sağlarız? Daha fazla gelir, daha fazla kazanç, daha fazla kar ve yatırım fırsatlarını nasıl görebiliriz? Kendimizi finansal zenginlik konusunda teknik anlamda bu girdilerimizi nasıl arttırabiliriz? En önemli nokta dediğim finansal bütünlük. İnsanların tüketim davranışlarında ve yatırım davranışlarında ve tabii ki normal parasal davranışlarında yaklaşık olarak %80-%90 arasındaki bir baremde tamamen parasal psikolojileri yer alıyor. Bu para psikolojileri sadece o anlık psikolojiler değiller. Altlarda yatan çocukluktan gelen kodlar, aileden gelen parasal davranışlar, çevreden aldığın her türlü özellik, genetik faktörler gibi bir sürü etkiye dayanıyor. Bu etki bizlere otomatik olarak kodlar şeklinde bilinçaltımıza yerleşiyor ve biz yaptığımız parasal davranışlarda bu kodların üzerinden otomatik tepkiler veriyoruz ki biz bunlara bir yandan da dürtüler diyoruz. Dürtüler kontrol edildiği zaman finansal bütünlük ortadan kalkıyor, yerini sadece alışılmış davranışlara bırakıyor. Finansal bütünlüğün ilk adımı da kendi fiziksel ve bedensel durumumuzu yeni olmak istediğimiz zengin kişiye entegre edebilmek. Şimdi biz bunun için temelde şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi yeni bir zengin seni var etmeye çalıştığımızda ortaya bazı teknik sorular çıkıyor. Şimdi önce şunu biliyoruz ki bizler para için çalışıyoruz. Para kazanıyoruz. Az ya da çok para kazanıyoruz. Ama bize şunu hiç kimse öğretmiyor. Biz bu kazandığımız parayı nasıl harcayacağız? Finansal bütünün ilk adımı da kendi fiziksel ve bedensel durumumuzu bu yeni zengin olan sene entegre edebilmektir. Temel sorunlarımızdan biri, az önce de bunu konuştuğumuz gibi, finansal eğitim yoksunluğudur. Bütün okullarda okutulması gereken en temel şey finansal eğitim, finansal okuryazarlık eğitimlerinin verilmesidir. Hem eğitim başlarken hem biz de kendi içsel dönüşümlerimizde şunu unutmayacağız. Hepimiz gerçekten para için çalışıyoruz. Para hayatımızda bizi hem statü olarak hem ruhen hem de ilişkilerimiz bakımından bizi bir seviyeye koyuyor. O zaman parayı konusunda kendimizi finansal olarak zenginleştirme konusunda işe şu soruyu sormakla başlamayı öneriyorum. Bizler paramızla aslen ne satın almak istiyoruz? Bence bunu herkes bir düşünmeli. Ben demeli, param olsa, istediğim paraya ulaşsam ben ne satın almak isterim? Ben mesela bu soruyu kişisel olarak kendime soruyorum. Ve sorduğumda benim beynimde tek bir yanıt beliriyor. Ben paramla finansal özgürlüğümü satın almak istiyorum. Ben bunun için çalışıyorum. Bunun için planlamalar yapıyorum. Benim için önemli olan kendi hayatımın sonuna kadar kendi finansal özgürlüğüm konusunda kontrol ve hakimiyet sahibi olabilmem. Benim verdiğim bütün kararların temelinde, bütün finansal eğilimlerimde, hepsinde finansal özgürlükle alakalı takıntım yer alıyor. Size de böyle faydalı takıntılar elde etmenizi öneriyorum. Çünkü böyle faydalı takıntıları elde ettiğiniz zaman hayatınız o yönde zaten ister istemez dönüşüme girecektir. Sizler de benim gibi finansal özgürlüğü satın almak istiyor olabilirsiniz. Sizler daha farklı olarak bir daha hayatınızın sonuna kadar parayı dert etmemeyi de satın almak istiyor olabilirsiniz. Peki sizin paranızla asıl satın almak istediğiniz şey ne? Benim gibi finansal özgürlüğü mü satın almak istiyorsunuz? Yoksa hayatınız boyunca bir daha parayı dert etmemeyi mi satın almak istiyorsunuz? Harcamalarınızda, hayallerinizde, planlarınızda. Hiçbir zaman parayı dert etmemek sizin için güzel bir hedef haline gelebilir. İnsanın parasıyla asıl satın almak istediği şeyi, isteyeceği şeyi düşünmesi ve bunu bulabilmesi yola çıkarken gerçekten çok önemli bir adım. Şimdi çalışma sistemimizi 3 ana başlıkta değerlendiriyoruz. 1. Çalıştığımızda neyi öğreniyoruz? Para kazanmayı öğreniyoruz. Para kazanmanın yollarını, yöntemlerini, metotlarını öğreniyoruz. 2.
Kazandığımız bu parayı en iyi şekilde nasıl yönetebiliriz? Onun üzerinde kontrol sahibi olmayı öğretiyoruz. Parayı istediğimiz şekle dönüştürebilmek konusunda teknik beceriler kazanmayı öğreniyoruz. Üçüncüsü de amacım, az önce de söylediğim gibi en önemli şey finansal bütünlüğünüzü sağlamak. Sizi oluş durumuna geçirmek. Çünkü hayatımızda yaptığımız şeylerden önce ona uygun olumlamalar yapmamız lazım. Ona uygun, onun gibi olabilmemiz lazım. Burada benim amacım danışanlarıma onların kendi para psikolojilerini algılamalarını sağlamak. Ve bunun üzerine de kendi yeni para psikolojilerini, kendi zengin hayatlarını tasarlamaları konusunda onlara bir yol gösteriminde bulunmak. Şimdi şunu hepimiz bilmemiz lazım. Para gerçekten çok kişisel. Para çok kişisel olduğu için de parayı biz genelde kendimize saklıyoruz. Bunu paylaşmaktan çekiniyoruz. Yani maaşımızı söylemek istemiyoruz, ne kadar borcumuz olduğunu paylaşmak istemiyoruz. Bizim sanki parayla olan ilişkimiz hayatımızdaki değer ilişkimiz gibi bir şey. O yüzden de dikkat ederseniz en mahrem eşyalarımızdan biri cüzdanlarımızdır. Biz cüzdanlarımızı gönüllü olarak kimseye açmayız. En yakınlarımıza bile açmayız. Buradaki temel neden, ya tabii ki bir noktada cüzdanda niye saklıyoruz paramızı? Paramızın güvenliğini sağlamak için. Ama bunun dışında asıl temel neden şu: biz neye sahip olduğumuzdan öte, neye sahip olmadığımızı kimsenin görmemesi için cüzdanlarımızda saklıyoruz. Şöyle bakacağız. Paranın kontrolü. Para mı bizi kontrol ediyor yoksa biz mi parayı kontrol ediyoruz? Yani şöyle düşünün, elimizde bir tane değer var. Bu değeri nasıl kullanmamız gerektiğinin kararı bizi hayatımızdaki diğer şeylerin kararına yönlendiriyor. Eğer bu kararda kontrolü ve denetimi biz sağlıyorsak bize bir finansal başarı olarak bu dönüyor. Eğer kontrolü, denetimi biz sağlamıyorsak bizi bazı şeylere zoraki bir şekilde sürükleyen, hayatımızı, kaderimizi yazan bir değer haline geliyor. Parayı bir araç olarak görün. Çünkü hayat para için çalışmak için çok kısa. Bir amaç değil, bir araç olarak görün ve bu aracın sonunda paranın kontrolü konusunda iki seçeneğiniz olduğunu bilin. Ya bu aracı kullanacaksınız, bu sizi finansal olarak geliştirecek, sizi zengin hayatınız noktasında yeni seviyelere getirecek, ya da finansal olarak sizi yok etmeye mahkum. Buradaki en önemli nokta da şu: bütün parasal ve finansal kararlarda kontrol %100 sizde. İstediğiniz zaman istediğiniz kararı verip istediğiniz şekle dönüşebilirsiniz. Finansal kararlarda, hayatınızla ilgili kararlarda bütün kontrolün sizde olduğunu hissetmeniz lazım. Dediğim gibi burada iş tamamen sizin isteğiniz ve sizin kontrolünüz yönünde. Bir finansal karar verdiğiniz zaman istediğiniz an bundan geriye dönebilirsiniz. Bundan vazgeçebilirsiniz. Bu kontrolün sizde olması size şunu da anlatıyor. Bugün bir şeyi denediğiniz zaman yarın için ay ben zaman kaybettim gibi bir hayal kırıklığına uğramazsınız. Çünkü parasal konularda zaman kaybı yoktur, deneyim kazancı vardır. Olsa olsa bizler bir finansal olarak bir şeyler denediğimizde ve zarara uğradığımızda şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki evet, bunu yapmam bir hataydı ama artık yeni bir ben olarak, yeni bir bakış açısına sahip bir ben olarak diyoruz ki evet, ben bunu denedim. Denedim, bana şu finansal deneyimlerde bulundu. Artık ben eski Fulya değilim. Yeni Fulya olarak yeni finansal kararlarımda bu yaptığım hataları göz önünde bulunduracağım. Yani artık duygusal durumdan çıkıp yaptığım her türlü parasal hatayı kendime yeni bir gelişim aşaması olarak kaydediyorum. Peki cümlelerimin bu bölümdeki sonuna doğru gelirken size şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunca yıllık çalışma hayatımda bana sorarsanız ki sizi en mutlu eden şey ne? Yani bunların üzerinde çalışma konusundaki motivasyonunuzun ana noktası ne? Ben mutlaka bitiş çizgisini görüyorum. Arkadaşlar, mutlaka bir bitiş çizgisi var. Emin olun, yaptığınız bu finansal konularda yaptığınız bütün çalışmalar öncelikle kendi üzerinizde yeterli gelişimi sağlamakla başlıyor. Siz bu kendi üzerinizde yaptığınız bu değerli yatırım size masaya çok daha değerli bir şey koymanız anlamına geliyor. Ve değerli koyduğunuz her şeyin değerinin gün be gün arttığını ve daha yüksek fiyat performansıyla size geri döneceğini görüyorsunuz. O yüzden de emin olun,
Gerekli çalışmalarını, özellikle kendi üzerinizde başlayan gerekli çalışmalarını yaptığınızda ve yeterli bir gelişime geldiğinizde benim gördüğüm bitiş çizgisini siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer bitiş çizgisini gördüğünüz o anı hayal ettiğinizde ve o hedefe kilitlendiğinizde, o hedefe ulaşmamanız için ortada hiçbir gerekçe kalmıyor. Hele doğru bir planlama yaptıysanız.